أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا أما بعد، Cenab-ı Hak tevfikini, inayetini, hidayetini, geniş, cumhurlu bir mevcut etrafında sizinle birlikte karşı karşıya gelmeye muvaffak olun. Nereye kadar götüreceğinizi, nereye kadar bir müsaade olacağını bilemiyorum. Ehemmiyet ve önemli bina, üzerinde durulması gerekli olan bir hususu imkanların elverdiği ölçüde arz etmeye çalışacağım. Önceki cumalarda bugüne gelen arkadaşlarımız hatırlarlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anlatmanın, hadis kabul üzerinde durmanın ehemmiyetini anlatmaya çalışıyor. Beşer bundan 14-15 asır evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beklediği gibi günümüzün insanı da onun tercihinde bekliyor, uzaklaşıyor. Belki ailevi, içtimai üstte problemlerin yığıldığı, insanların problemler karşısında şaşkına dönüyor.
Bunun için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem varlığın manasının anlaşılması konusunda bizim için her şey. Eskiler ondan keşşaf demişler. Yani bunların hem hakikatları çözen, ortaya çıkaran, herkesin imanından kalbindeki problemleri çözen, halleden, herkesi inana kavuşturan bir insandır. İşte bu keşşaftan bahsediyoruz. Zira kainat onun yüzüstü hürmetine yaratmıştır. Eğer varlığa Sultan'ın dediği gibi bir ağaç nazarıyla bakacak olursanız Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru o ağacın çekirdeği gösterir. Eğer varlığa bir kitap nazarıyla bakacak olursanız Hz. Muhammed Mustafa'nın nuru sallallahu aleyhi ve sellem o kitabın kâfirinin kalemini bırakır. Allah Hz. Muhammed'in nurunu kullanarak kainat kâfir yapmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın bir saray nazarıyla bakacak olursanız Haliki tarafından orada sağa sola serpiştirilen diziler, nizamına bir tutulan eşyayı tarif etmek için Hz. Muhammed Mustafa'nın ruhu ve nuru bir tarif edici bir teşkil. Ve cenneti insanların gayesi olarak içine girilmesi. Bizler kanalında yolunu açtırmaya çalışan insanlar ise o bizim için o işimizdir. Onsuz hayat, zulmet üstünde zulmet, kabirde de hak aranır. Cehennem umum yönetecek. Hz. Muhammed Mustafa her şeydir. Ben de aklıma şerap. Sözü onun etrafında dolaştırmayın. İmkan olursa arz edeceğim şeyler ariz ve amiktir. Cenab-ı Hak imkan verdiği ölçüde arz edeceğim. Bugün de geçen haftadan kalan, onun aranan bir insan, geçmişten kendisinden bahisler açılan bir insan, kendi devrinde kendinden bahisler açılan bir insan ve geleceği omuzlarında bir çekirdek gibi bir ağaç haline getirecek insan olduğuna dair dikkatlerinizi çekmiştim. Geçmiş peygamberler ondan bahsetti gittiler. Kendi devrine yakın dönemde kahinler ondan bahsetti gittiler. Çünkü varlık adeta onun kudumunu bekliyordu. Medine'de bir akabede toplanıp veya Seniye-i Veda'da toplanıp onun Mekke'den Medine'ye teşrifini bekleyen ilk Müslümanlar gibi bütün varlık onu bekliyordu. Kimi kurcalasanız Hz. Muhammed Mustafa'dan bahsediyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ve ma erselnake illa kaffeten linnâsi beşîran ve nezîrâ velâkinne ekseren nâsi la ya'lemûn. Habibi Zişanım, seni bütün insanlığa elçi olarak gönderdim. Sen alem şumulsun. Senin peygamberlik sahanın dışında kalan hiçbir yer yoktur. Hiçbir kıta, hiçbir topluluk, hiçbir millet, hiçbir devir yoktur. İlla kâffeten linnâs. Hasırla dilden anlayanlar anlayacaklar bunu. Kâffeten sözüyle, linnâsi sözüyle aynı hakikate parmak basıyor, aynı hakikati takviye ediyor. Sen bütün insanlığa ve insanlara, başka bir yerde, başka bir ayette onun cinlere de peygamber olduğu ifade ediliyor. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ne acıdır ki insanların çoğu bu büyük hakikati bilemiyorlar. O aranan bir insandı. Zuhur ettiği zaman hemen herkes ondan bahsediyordu. Denebilir ki onun bahsedilmediği bir zemin yok gibiydi. Mesela Veraka bin Nevfel, Hatice validemizin amcazadesi. Ona dair destanlar kesiyordu bir yerde. Mesela meşhur sahabi aşere-i mübeşşereden Said İbni Zeyd ki Hazreti Ömer'in amcasının oğludur. Babası Zeyd. Said aşere-i mübeşşereden Hazreti Ömer'le beraber. Babası biz Haniflerden diyoruz. Tertemiz yaşamış, daima hakkı aramış, yer yer sırtını putlara dönmüş, Efendimiz'den evvel ve halka şöyle haykırmış. Taptığınız bu putlarda bir hayır yoktur. Ben bir din biliyorum ki onun gölgesi başınızın üzerindedir. Geldi gelecek ama bilmiyorum ki Allah beni ona yetiştirecek midir? Meşhur İran'ın fethinde de bulunan Amir İbni Rabi'a diyor ki,
İran'ın fethinde de yaşlı olarak bulunan bu sahabi, bir gün Zeyd bana şöyle dedi. Zeyd, tekrar ediyorum, Hazreti Ömer'in amcasıydı. Efendimiz'i görememiş, esintiden müteessir olmuş, vicdanı bütünüyle uyanmış ama Rabbimize karşı nasıl ibadet yapacağını bilemiyordu. Bir gün ona şöyle diyordu. Ene entaziru nebiyyen min veledi İsmail min beni Abdülmuttalib. Velakin la azunnine en udrikehu. Velakinni inni amentu bihi ve saddaktu ve huve nebiyyun. Fe in edrekte bihi fakra minni selame ileyhi. Ben bir peygamber bekliyorum ki gölgesi başımızın üzerinde. İsmail evlatlarından zuhur edecek bu peygamber. Mutlaka zuhur edecek. Abdülmuttalib'in torunlarından olacak bu. Çünkü geçmiş kitaplar yazıyorlar bunu. Tevrat'ın değişik nüshalarında, İncil'in değişik nüshalarında yazıyor. Hristiyanlıkta aramış aradığını, Yahudilikte aramış aradığını, fonksiyonlarını eda eden bu iki mübarek din, söz sultanı geliyor, artık iş ona kaldı. Bundan sonra insanlık gemisinin Nuh'u ve kaptanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Hazreti Musa Ululazim bir peygamber. Hazreti Mesih Ululazim bir peygamber. Vazifelerini yaptı gittiler. Barnaba'nın mübalağası değilse şayet, vaktine idrak etseydim ya Muhammed, ayaklarının bağını bağlasaydım diyecektir Hazreti Mesih. Salavatullahi ve selamu ala nebiyyina ve aleyhi ve ala cemil enbiya ecma'in. Eğer fe in talet bike müddetun fakra minni selam. Eğer ömrün vefa eder, Hz. Muhammed Mustafa'ya ulaşırsan benden selam söyle. Aradan yıllar ve yıllar geçecek. Amir İbni Rabia, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında dize gelecek. Kelime-i şehadeti söyleyecek ve diyecek ki ya Resulallah, ilk teessür kaynağımı biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in amcası var ya Zeyd vefat etti. Siz peygamber olmadan vefat etti. Bir gün bana şöyle dedi ve sözlerinin kafiyesi şuydu. فَاِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ فَقْرَأْ مِنِّ selam. Eğer ömrün vefa eder ona ulaşırsan benden selam söyle, bu kemter kulunu da unutmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tazimle derlendi, toparlandı ve aleyhisselam dediler. Allah'ın selamı ona da olsun. Ben Zeyd'i cennette eteklerini sürüye gezerken gördüm buyurdular. Hep içimden gelir derdim ki bu vakayı göreceğim ana kadar. Efendimiz'den evvel yaşadılar ama tam yaşadılar. Zihin sancısı içinde yaşadılar, ruh çilesi içinde yaşadılar. Veraka ve Zeyd gibi kimseler. Putları inkar etti, onlara sırtlarını döndüler. Bunlarda hayır yoktur diye haykırdılar. Adeta havayı Hz. Muhammed Mustafa adına yumuşattılar. Tevhide haykırdılar. Minarelerden yükseliyor gibi Hz. Muhammed'in namı celili yükselmeye başladı. Zihinler ve ruhlar alıştılar. Hz. Muhammed geliyor, herkes gelen geliyor diyordu. Geliyor. Ebu Bekirler için radıyallahu anhum yol açıldı. Ömerler için yol açıldı. Şehralar haline geldi. Asfaltlar yapıldı. Havayı bunlar yumuşatıyorlardı. Allah'tan gelen ilhamlarla. Derdim ki Efendimizin devrine aşkın geldi. Ayrı buğutta yaşadılar. Efendimizin ümmet kuşağı içine girmedi. Acaba o Allah'ın Rauf ve Rahim diye bize anlattı. Azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim diye Kur'an'da bize anlattı. Çok şefkatli, çok içten, çok derin. O büyük insan elini kendi buğdunun dışında başka bir kuşağa uzatıp bizim Zeyd'in elinden tutamaz mı diye düşünürdüm. Görüyoruz ki biz bir kısım hülyalarla hesaplaşırken veya onlarla hemhal olurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben Zeyd'i cennette gördüm, eteklerini sürüye geziyordu. O aranan bir insandı, herkes her yerde hemen ondan dem tutuyordu. Abdullah İbni Amr İbni As ki meşhur sahabinin ebadile dedikleri Abdullahlardan bir tanesi. Bazen bir sahabiden bir vakayı size naklederken
sahabiye ait ana çizgileriyle bir iki hususu arz ediyorum beraberinde. Kendi devrinde zahid bir insandı. Babası dünyayı da evirip çevirecek asr-ı saadetin 4 büyük siyasi dahisinden birisi Abdullah İbni Amr İbni As. Oğlu zahitlerden zahid. Zorla babası evlendirdiği zaman kaç gün kim bilir zevcesinin yanına gitmedi. Beni ibadet-ü taatımdan, Rabbimle alakamdan geri koyacak diye gitmedi. Fakat Allah Resulü, bedenin senin üzerinde hakkı vardır. Zevcenin de senin üzerinde hakkı vardır. Evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyuracaktır. O ve emsali sahabi ancak dünya zevklerinden, hazzlarından, lezzetlerinden öyle istifade edeceklerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ye bir gün oruç tut, bu savmi Davud'dur, bundan daha eftal oruç yoktur dediği zaman ben dahasını yapabilirim diyecek kadar Efendimizin her tavsiyesini azımsayan bir insandır. Amr ibn Az işte bu diyor ki ben geçmiş ümmetlerin dilinde şunun dolaştığına şahit oldum. Tevrat'ın nüshalarında gördüm bunu. Biz bugün aynı şekliyle göremiyoruz. O devirde işte bu zahid, bu müttaki Allah denince yüreği kopan, dudağı çatlayan bu sahabi diyor ki ben Yahudilerin dilinde dolaşırken gördüm. Başta size okuduğum ayeti kerimeye ilaveten şunlar. Ayet şuydu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا Seni bütün topyekün insanlığa doğru yola müjdeleyici, eğri yolun encamından da sakındırıcı, beşir ve nezir olarak gönderdim. Fenalıklara göğsünü gerecek, engelleyeceksin, gitmeyecekler. Cehenneme götüren çukurlara dökülmeyecekler, bunu sen engelleyeceksin ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İyiliklere de sen teşvik edeceksin. Ellerinden tutacak, bu eğri büğrü dolan başlı yollarda, karanlıkta ve hayrette kalmışlara ışık tutacak, onları cennete, firdevse ve cemalime getireceksin. Beşir ve nezirsin. Sonra şöyle devam ediyor, bu Kur'an'da değil. Ve hirzen lil ummiyyin. Seni ümmilere, ümmi cemaate, cahiliye cemaatine de bir hırz olarak gönderdim. Sana dayandıkları zaman korunacak ve kollanacaklar. Sana dayandıkları zaman varlıklarını sürdürecekler. Ente abdi ve rasuli. Tevrat'ta böyle diyor. Ente abdi ve rasuli. Sen benim abdim ve resulümsün. Biz günde bilmem kaç defa ne kadar tehiyyata oturuyorsak hepsinde abduhu ve resuluhu diyoruz. Ente abdi ve rasuli diyor. Semmeytükel mütevekkil. Kimseye demedim ben bu ismi ama sana söylüyorum ya Muhammed Mustafa. Ben sana mütevekkil adını koydum. Cihan senin karşına çıksa, amcandan cihanın en büyük devletlerine kadar herkes sana meydan okusa, cihanla yaka paça olsan, Allah'a tevekkül ve teslimiyetin sayesinde zerre kadar sarsıntı görmeyeceksin. Çünkü semmeytükel mütevekkil. Sana mütevekkil diyen benim. Allah herkese mütevekkil demez. Siz evlatlarınızdan birine sen akıllısın dersiniz. Hepsi akıllıdır. Ama bunun bir üstün yanı vardır, bir mümtaz yanı vardır ki siz bu hususiyeti ifade etmek istiyorsunuz. Her nebi Allah'a karşı mütevekkildir. Hazreti Nuh da mütevekkildi. Nasıl değil ki ben Allah'a tevekkül ettim. Yapacağınızı bana yapın diyecektir. Bunu Kur'an anlatıyor. Hazreti Musa da mütevekkildir. Hazreti Mesih de mütevekkildir. Hazreti Adem de mütevekkildir. Ama bu adı ve tahsis Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e veriyor. Semmeytükel mutevekkil diyor. Ben sana mütevekkil adını taktım. Gayba iltifat buyuruyor belagat kaidesiyle. Leyse bi fazlin ve la galiz. Öfkeli, etrafını kaçıran nefret insanı değildir o. Ve la sahhabun fil esvak. Çarşıda, pazarda bağıra çağıra konuşan bir insan değildir. O edep insanıdır, vakar insanıdır, ciddiyet insanıdır, temkin insanıdır. İza secede yetecellallah. Secde ettiği zaman kıvrım kıvrım kıvrılmasından Allah mütecelliydi. Başka delile lüzum yok. Abdullah İbni Revaha şöyle diyecekti sahabi. Mü'tenin kahramanlarından birisi ve şairdi bu. Kılıcı kadar dili de keskin. Söylediği zaman başkalarının başını döndürürdü. لَوْ لَمْ تَكُنْ ف۪يهِ آيَاتٌ بَيِّنَةٌ لَكَانَ مَنْظَرُهُ يُنْب۪يكَ بِالْخَبَرِ Eğer elinde harikulade mucizeler olmasaydı, 5 parmağı 5 musluk gibi su akıtmasaydı ümmetine, elini koyduğu taam çoğalıp yüzlerce binlerce insanı doyuracak mucizesi olmasaydı, cemaat ve ağaç kendisiyle konuşmasaydı,
üzerinde hutbe irat buyurduğu kütük onun müfarakatından inlemeseydi dahi mübarek manzarası peygamberliğine kat'i şahit ve delildi diyor. Misaliyle arz edeceğim ondan. Leyse bifazzin ve la galiz ve la sahhabin bil asvak diyor. Çarşılarda bağırıp çağıran insan değildi. Edebin ve karın, temkinin, ciddiyetin, Allah'a inanmışlığın temsilcisi olarak mehabeti altında yaşayan bir insandı. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَ وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَغْفِرْ. Kötülüğe kötülükle mukabele etmezdi. Bir bedevi arkadan tutar, cübbesini çeker, omuzunu, yakasını, ensesini, mübarek boynunu adeta yaralardı. Döner tebessüm eder, ona derdi ki, buna istediğini verin. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئَ وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَغْفِرْ. En affedilmez insanları dahi affederdi. O kadar affederdi ki, kendisine bin bir kötülüğü yapmış kimseler Mekke fethinde acaba bize ne yapacak diye bekledikleri bir anda Hazreti Ali onlara şöyle demişti. Gidin karşısında toplanın, şöyle deyin. La tesribe aleykumul yevm. Bunu Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine demiştim. Kötülükleri ortaya çıktığı zaman onlara karşı kötülük yapmama düşüncesini ifade sadedinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine demişti. La tesribe aleykumul yevm. Bugün kınama, tevbih yoktur. Bugün ayıplama yoktur. Siz bana kötülük yaptınız ama ben düşünmüyorum. İzhabu entumut tulaka. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar karşısına geleceği anı bekliyordu. Benden ne bekliyorsunuz dedi onlara. Sen seyyidimiz ve seyyidoğlu seyyidsin dediler. İzhabu entumut tulaka buyurdu. Gidin hepiniz serbestsiniz. Yafu ve yagfiru. Tevrat öyle diyor. O da pratik hayatıyla bunları birer birer inciler, mercanlar, yakutlar, zebercetler, lü'lüler gibi yaşadığı hayatın içinde aksettiriyor, gösteriyor. وَلَنْ يَقْبِدَهُ اللّٰهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَى وَاَنْ يَقُولُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Allah onun ruhunu kabzetmeyecektir. Şu eğri büğrü insanlık istikamete kavuşmadıktan sonra, putperestlik yıkılmadıktan sonra, tevhid hüküm fermi olmadıktan sonra Allah ruhunu kabzetmeyecektir. Tevrat diyor. Tevrat diyor ama siz görüyorsunuz ki öyle oluyor. Allah veda haccında ona el-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam'e dinen diyecektir. Size nimetlerimi tamamladım. Dinimi ikmal ettim. İnsanlık koştu, etrafında kümelendi senin. Gayri yapacağım bir şey kalmadı. Bundan sonra yapılması gerekli olanı bir hakkın o işi temsil edecek sahabe-i kiram yapacaktır. Tevrat öyle diyor ve onun pratik hayatında bu olduğu gibi tahakkuk ediyor. Ve hatta yeftaha a'yunen umyan ve âzânen summen ve kulûben gulfa. Bütün kör gözler açılacağı ana kadar Allah onu Sidretül Münteha'ya veyahut da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Er-Rafikal Âlâ'ya davet etmeyecekti. Huzuruna davet etmeyecekti. Kör gözler açılacaktı. Sağır kulaklar duyar hale gelecekti. Kapalı kalpler, mühürlü kalpler açılacak, hakikate uyanacaklardı. Bunlar olacağı ana kadar da Allah onun ruhunu kabzetmeyecekti. Ve bütün bunlar oldu. Abdullah İbni Amr İbni As bunu İsrailoğullarının ağzından, Tevrat'tan, o devirdeki ehli kitaptan bize naklediyor. Kur'an'dan sonra en muteber kitap olan Buhari, Müslim gibi kitaplarda bize hikaye ediyorlar bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranan insandı. Işık arayan herkes onu arıyordu. Diyojen'in insan aradığı gibi herkes bir insan arıyordu karanlıkta. Hazreti Muhammed Mustafa aranıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetlerin, hadislerin ışığı içinde Efendimizin aranan bir insan olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Selman-ı Faris arıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. O da bir Hristiyan. Selman-ı Faris eğer hakikaten Anadolu'da neşet etmiş, bizim Sivrihisar'da büyümüş, orada bir papazın yanına devam etmiş, bu milletten Anadolu insanından bir insan ise bizim için vesile iftihardır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
peygamberliğini ilan ettikten sonra mübarek hanesinde kazandığı kurbiyetle o ailenin fertlerinden bir fert haline gelmişti. Efendimizin ehli beyti vardır. Fatıma validemizle başlayan, Hazreti Ali de bunun içine girer. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz. Efendimiz abasını bunların üzerine atar ve bunlar için hususi dua yapar. Zira bunlar kıyamete kadar gelecek beşerin idarecilerinin anaları, babaları ve dedeleridir. Bütün mürşitler, mücedditler, müştehitler büyük ölçüde bu altın halkadan, bu altın zincirden gelmiştir. Selman-ı Farisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ehli beytinden sayar. Selman benden, benim ehli beytimdendir buyurur. Selman anasından ayrılmış, babasından ayrılmış ve anasız babasız kalmış. Fakat bütün analara analığını unutturacak, babalara babalığını unutturacak, bütün beşerin hem anası hem de babası Hz. Muhammed Mustafa'ya evlat olma şerefine mazhar olmuş. Bir papazın yanında çalışırken papaz ona diyor ki, oğlum diyor, bizim dinimiz fonksiyonunu eda etti. Bu iş bitti artık. Su çekildi, yalak kurudu. Göl çekildi, yeri kupkuru kaldı. Fakat Allah bu işi hiçbir zaman kurutmamıştır. Bir yerde kuruyunca başka bir yerde meydana gelmeye başlamıştır. Kitaplarımızdan öğrendiğimize göre Faran Dağları denen yerde Mekke civarında bir peygamber zuhur edecek. Bulabilirsen onu bul. O onu soruşturuyor, zuhurundan haber yok. Gece karanlık üstüne karanlık. Henüz şafaktan haber yok. Bir başka papazın yanına gidiyor, tavsiye ediyorlar. Ehli tevhiddir diyorlar. Allah birdir der, Hazreti Mesih de onun Resuludur der. Ekanimi selase yok. Allah babadır, Hazreti Mesih evlattır, Meryem de zevcedir değil. Allah Allah'tır, Hazreti Mesih de onun abdi ve Resuludur. Bir miktar da onun yanında çalışıyor. O da o tavsiyeyi yapıyor. Faran Dağları, Faran Dağları. Faran Dağları dağların ideali olmuş. Mekke aranan yerler adına aranan ideal yer olmuş. Selman bin Faris de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i araştırıyor. Kendinden dinleyelim. İbni Esir Üstül Gabe'de anlatıyor. Üstül Gabe İbni Esir'in yazdığı sahabinin hayatı. Ormanın Arslanları demek kitabın adı. Ormanın Arslanları. Selman'ın hayatını anlatıyor. Hatta çok uzun bir hayat, bir yaşayış takdir ediyor onun için. Koyunumu, ineğimi sattım. Bir kervana iltihak ettim. Beni Mekke'ye götürün dedim. Evimden, hanemden ayrıldım. Zaten papazların yanında çalışıyordum. Çünkü o gün hak din onlardı. Onların diniydi. Fakat Vadi Kura'da beni getirenler beni bir Yahudi'ye sattılar. Medine'ye yaklaştığımız bir yerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de daha Medine'ye teşrif etmemişti. Mekke'deydi. Ve ben hürriyetimi de kaybettim, esir oldum. Boynumda bir pranga, kollarımda zincir, ayaklarımda zincir, çalışıyordum. Gel zaman git zaman seniye-i vedadan ay tülû etti. Efendimiz Medine'ye doğu verdi, ayın 14'ü gibi. Herkes ona koşuyordu. Ben de papazlardan birçok şey öğrenmiştim hakkında ama fakat aklımda kalan 3 şey vardı. La ye'kulus sadaka ve ye'kulul hediye ve beyne ketifeyhi hatemun nübüvve. O sadaka yemez, zekat yemez. Zira o malın kiridir, o kiri elini uzatmaz. O hediye yer. Ve 2 omuzu ortasında peygamberliğine has şöyle bir mühür vardır onun. Demişlerdi. Aklımda kalmıştı, hıfz etmiştim. Çünkü bununla halaskarımı bulacaktım. Onun geldiğini duyunca herkes koşuyordu, ben de koştum. Ve bir kısım şeyler elde ederek şuradan buradan ona sadaka diye götürdüm, takdim ettim. Ey Allah'ın Resulü dedim, bu bir sadakadır, bunu da benden kabul buyurun. Gördüm ki işmizazla ona baktı ve yanındakilerine şöyle buyurdu. Buyurun siz yiyin, kendisi elini uzatmadı. Tamam dedim, bu bir. Aradan bir müddet geçti, sonra bir şeyler toparladım, yine Resulullah'ın huzuruna koştum. Ya Resulallah dedim, bu benden fakirden sultana bir hediyedir. Size çok şey takdim ederler. Takdim edilen şeyler yanında bunun değer kıymeti yoktur ama bu da bir fakirin, bir dilencinin hediyesidir. Sultana sultanlık, nitekim gedaya da gedalık yaraşır. Biz fakiriz.
Hediyeyi kabul buyurdular ve hediyeden yediler. Bu da 2 dedim. Sahabiden birisi vefat etmişti. Cenazeye iştirak ettim. Baki Garkat denir Medine mezarlığına. Mezarlıkta oturmuş ahiret alemini müşahede ediyor, derin düşünüyordu. Bir fırsatını buldum, göksü umumiyet itibariyle memelerinin altına kadar açık bulunurdu Efendimizin. Bir fırsatını buldum, arkadan gömleğinin içinden 2 omuzunun ortasına bakmaya muvaffak oldum. Bana o kilise babalarının anlattığı gibi aynen o hatemi nübüvveti gördüm orada. Ve sonra abandım, aradığımda buydu ya Resulallah dedim. Onu tatlı tatlı öptüm gözyaşlarıyla. 3.'sü de buydu diyor. O aranan bir insandı. Arayan onu buluyordu. Bugün de arayan bulacaktır. Bazen onu camide bulamayabilirsiniz. Kabe'yi tevaf ederken de bulamayabilirsiniz. Onu bulmak için yapılan davetiyenin adı aşktır. Davetiyede kullanılan mürekkebin adı da beyin sancısıdır. Ve bu mevzuda yol azığının adı da bitmeyen, tükenmeyen bir ümit ve azimdir. Bu materyali kullandığınız zaman onu bulacaksınız. Yoksa camide çok kaybedenler var. Kabe'de de kaybedenler var. 49 yaşındayım, hala kaybedebileceğim endişesini taşıyorum. 5-6 yaşından bu yana da namazım kaçtığını bilmiyorum. Fakat hala kaybedeceğim endişesini taşıyorum. Çünkü o bir liyakat meselesidir. Nifakımdan endişe ettiğimi beni önceden tanıyanlar çok iyi bilirler. Acaba münafık mıyım diye endişesini taşıdığım çokları tarafından çok iyi bilinir. Camide de kaybedebilir, Kabe'de de kaybedebilir. Ravza-i Tahire'nin o zebercetlerden, incilerden, mercanlardan daha kıymetli örtülerine yüzünü sürerken de insan kaybedebilir. Arayan bulur, Mevlasını da bulur. Mevla'nın en yakın dostu Habibini de bulur, Habibül Mevla'yı da bulur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aranan insandı, arayın bulun. Men talebe vecede demişlerdi eskiler. Bir kimse kendisini araştırmaya salarsa ve araştırırken ciddiyet gösterirse mutlaka bulur. Arayın, araştırmada ciddiyet gösterin. Aşkınızla, şevkinizle o yollara düşün. Geceleri seccadeye başınızı koyun. Gözyaşlarınızla alnınızın kirini yıkamaya çalışın. Bulacaksınız. İştiyakla yanarsanız bulacaksınız. Birisi gelip diyor ki hoca efendi, bir hoca efendiye, bana değil. Ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek istiyorum. Bana bir yolunu söyleyebilir misin bunu? Rahmetlik babama ben de sormuş veya dinlemişimdir. 1000 tane lilafi okursan görürsün demişti bana. Ben de onlarla çok uğraşmıştım bir kere gül cemalini görmek için. Hakkın tecellilerinin makesi mirat-ı muallayı görmek için o minik 5-6 yaşındayken ellerimi açmış kıbleye doğru o 1000 lilafi okumuş. Ne olur Allah'ım, ne olur bir kere göster bana demiştim. Ama yolu bu değildi. Yolu bu değildi, yolu sinenin çatlamasıydı. Yolu şakakların zonk zonk atmasıydı. Hoca ona şöyle öğretiyor, diyor ki git bu gece tuzlulardan tuzlu bir bide yaptır, bir börek yaptır, ye onu, yat o gece görürsün. Ve bu zat da gidiyor tuzlu böreği yaptırtıyor, yiyor, yatıyor. Yanlış, yanlış ve bütün şuur altını saran şey sadece bir su bulmak, su içmektir. Onun için gece rüyasında şelaleden şelaleye koştuğunu, kaynaktan kaynağa koştuğunu, çeşmelere yanaştığını, tam ağzını yanaştıracağı zaman suyun kuruduğunu görüyor, onu bırakıyor öbürüne koşuyor, onu bırakıp öbürüne koşuyor. Sabah gelip diyor ki hocam sen bana dedin gece şöyle yaparsan Efendimiz'i görürsün. Oysa ki ben niye Gara'dan bilmem Tortum şelalesine bilmem hangi şelaleden nereye koştum durdum. Yolu bu muydu? Tamam oğlum ben doğru söyledim diyor. Eğer sen o ekmekten dolayı yandığın kadar Hz. Muhammed Mustafa'ya yansaydın bu gece durmadan onun arkasında koşup duracaktın. Yanmak lazım ki Hz. Muhammed Mustafa'yı bulasın. Mum tahtaya dayandığı an onu bulacaksın, yanacaksın, yanacaksın, yanacaksın. Araştıracaksın, sancı çekeceksin. Bir gün tamam aradığım bendim diyecek. Bendim diyecek, yalan söylemiyorum.
Bendim diyecek. Yalan söylemeden Allah'a sığınırım. Bendim diyecek. Cuma gününden hicap ederim. Bendim diyecek sizden inanmış insanların çehrelerine, simalarına müteveccihen konuşurken sizden hicap ederim. Abdullah İbni Selam da araştırıyor. Sahabi. Efendimiz Medine'ye teşrif etmeden evvel Yahudi alimlerinden, bütün Yahudilerin itimat ettiği insan, Seyyid İbni Seyyid dedikleri insan, beyoğlu beydir, paşaoğlu paşadır. İbni Selam ne derse sözü kanundur. Aşere-i mübeşşere deriz, bazıları 11 sayarlar, bir tanesi de budur. 40-50 yaşına kadar belli bir düşünceye bağlı, şartlı yaşamış. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında çözülmüş, İslamiyet'e girmiş, öyle terakki etmiş ki Ebu Bekirlerle, Ömerlerle omuz omuza gelmiş. Ve Kur'an bir gün ona diyecek ki, ne diye inanmıyorsunuz? Ve şehide şahidun min beni İsrail ala mislihi fe amen ve istekbertum. Utanmıyor musunuz? İsrail oğullarından şöyle bir şahit, Muhammedur Resulullah diyor da siz hala temerrüt ediyorsunuz. Onun şehadeti yetmez mi? Demek ki şehadeti kitlelerin şehadetine denk bir insandı. Demek ki güçlü bir insandı. Minnet sadedinde Allah başkalarının başına vuruyor Celle Celaluhu. Diyor ki gittim. Abdullah İbni Revaha'nın şiiri içinde düşünün onu. Eğer hiçbir mucizesi harikası olmasaydı, mübarek çehresine bakınca adeta çehre birdenbire ayna haline geliyordu. Ve ötesinde onun siz La ilahe illallah'ı okuyordunuz. Öyle bir bakışı vardı. Öyle büyüleyen bir hali vardı. İçeriye girdim. Bütün şartlanmışlığı üzerinden atarak çehresine baktım. Baktım ki Tevrat'ın dediği zat. Baktım ki İncil'in dediği zat. Baktım ki afakta ve enfüste aranan zat. Baktım ki Allah'a giden yolların ayrımında durup sağa diye insanları sağdaki yola davet eder rehber zat. Anladım ve hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde çöktüm, diz çöküleceğin önünde diz çöktüm veya ayaklarımın bağı çözüldü. Diz çöktüm. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedim. Sonra da dedim ki ya Resulallah, bunların bazıları hasuttur dedim. Seni çekemeyebilirler. Bunlar şimdiye kadar bekliyorlardı ki kendi işlerinden bir peygamber gelsin ve müşriklere galebe çalsınlar. Allah'ın takdiri. Allah hangi cemaat içinden dilerse ondan çıkarır. Seni Yahudilerin içinden çıkarmadı. Hasedin lüzumu yok, manası yok. Ama bana çok itimat ederler. Ben şuracıkta saklanayım. Onlar gelince sen benim hakkımdaki kanaatlerini bir soru ver onlara. Ben saklandım, geldiler. İbn Suriye dahil o devrin en meşhur Yahudi alimlerinden. İçimizde en şereflidir. Bilgisine ne dersiniz? Adeta Tevrat'ın hafızıdır. Üluhiyete dair bilmediği bir şey yoktur. Peygamberlik hakkındaki kanaatini nasıl bilirsiniz? İlâ ahirih. Ne dediyse hepsini Abdullah İbni Selam hep senayla anlattılar. Sonra o zaman İbni Selam ortaya çıktı. Şimdi şahit olun, ben şehadet ediyorum ki Allah'tan başka mabudu bil hak, maksudu bil istihkak yok. Hazreti Muhammed de onun Resuludur dedi. Sen yalan söylüyorsun dediler. Sen içimizde en şerirsin, şerirlerden daha şerirsin dediler. İbn Selam arıyordu, aradığını buldu. Fakat aramayanlar, o sancıyı çekmeyenler mahrum kaldılar. Bugün de mahrum kalınabilir. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Kendilerine kitap verdiklerimiz, siz çocuklarınızı gezmeleriyle, tozmalarıyla, konuşmalarıyla, bakışlarıyla, hatta burun çekişleriyle daha görmeden nasıl tanırsınız? Ehli kitap da Efendimiz'i öyle tanıyorlardı. Çocuklarını nasıl tanıyorlar, öyle tanıyorlardı. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ne acı ki onlardan bir fırka kalktı, hakkı ketmettiler. Bir fırka inandı İbn Selam ve arkadaşları gibi ama bir fırka hakkı ketmettiler. Oysa ki diyorlardı, bir Allah'ın peygamberi gelse de putperestliğe galebe çalsak. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Tam bekledikleri geldi, nankörlükle, hasetle onu inkar ettiler diyecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranan ve beklenen insandı.
Bugün de susamış insanlar gibi bekliyoruz. Cenab-ı Hak inayetiyle lütfedip ruhunu, ebedi rehberimiz olan o zatın ruhunu yine bize rehber eylesin. Şu dalaletin, hayretin ve hayranlığın vadilerinde başıboş, sergerdan dolaşmadan bizleri halas eylesin. Aziz kardeşlerim, sadece kendinden evvelkiler arasında değil, kendi devrinde de o bekleniyordu. Devrinin insanı da esas kabul ediyordu. Mughire İbn Şube der ki, bir gün Ebu Cehil'le beraber bulunuyordum, cahiliye döneminde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Geçerken onu, bir başkasını ve bizi dine davet etti. Ebu Cehil küstahça ona şöyle dedi: eğer Allah indinde peygamberliğini, peygamberlik vazifesini yaptığına dair şehadet etmemiz için bunu yapıyorsan, öbür aleme gittiğimiz zaman vazifeni yaptığına dair şahit olacağız. Bırak bizi git dedi. Ey adam! Ebu Cehil böyle konuşur. Çünkü cehaletin, küfrün, karanlığın, zulmün, zulümatın babası. Eğer ille de vazifemi yaptım dedirtmek istiyorsan, biz ötede alaydır bu. Ötede vazifeni yaptığına dair şehadet ederiz. Ayrıldıktan sonra yanındaki arkadaşı Ebu Cehil'e dedi ki, gerçekten sen Hz. Muhammed Mustafa'yı kabul etmiyor musun yani? Yok dedi. O bir emniyet, bir güven insanıdır. O sadakat insanıdır. O metanet insanıdır. O bir şecaat insanıdır. Ama bir şey var. Haşimiler diyorlar ki rifade bizden. Yani dıştan gelen hacılara yemek yedirme vazifesi bizde. Sikaye bizde, yani zemzem suyunu onlara tevzi etme bizde. Sidane bizde, Mekke'nin efendiliği demek bizde. Bir de kalkar peygamberlikte bizde derlerse işte benim tepem atar o zaman. Bu da Ebu Cehilce bir düşünce. Hak haksa niye tepen atacak ki? Günümüzdeki Ebu Cehiller de öyle diyorlar ya. Hak haksa niye tepen atacak ki? Hür düşünüyorsan, esir değilsen, fikrinde serbest isen şayet, iraden bağlanmamışsa mefluç değilsen şayet, inanacaksın. Hak hak ise, İslam dini hak ise, onun mübelliği, muallası Hz. Muhammed Mustafa hak ise sen de inanacaksın. Onun için inanmıyorum diyordu. Kur'an diyor ki, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kasem olsun ki onların senin hakkında dedikleri şeylerden dolayı sadrının, sinenin sıkıldığını biliyoruz. Allah kasemle anlatıyor. فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Rabbini tesbih takdis et. Yakin gelinceye kadar kulluktan ayrılma. Hakkında söyledikleri sözlerden ötürü sıkıldığını kasem olsun ki Allah biliyor. Biliyoruz biz diyecektir. Başka bir ayet-i kerimede diyecektir ki İnnehum la yukezzibunek velakinnez-zalimine bi ayatillahi yechhadun. Hakkında dedikleri şeylerden üzüldüğünü biliyoruz. Ama onlar seni yalanlamıyorlar. Hz. Muhammed kezzaptır demiyorlar. O sihirbazdır demiyorlar. Şairdir demiyorlar. Kendi kendilerini aldatıyorlar. Teselli için söylüyorlar bunları. وَلَكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. Zulme sapmış o insanlar. Bir kısım alışkanlıklara gömülmüş o insanlar. Sefahata saplanmış o insanlar. Bedenleri hesabına bir hayata gömülmüş o insanlar. Alışkanlıklarını terk edemediklerinden ötürü bunlarla teselli olmaya çalışıyorlar. Onlar ayet-ü beyinatı tekzip ediyorlar. Onlar Allah'a karşı yapıyorlar. Yoksa sen müteessir olma Habibi Zişan'ın. Sana yalancı diyemezler. Zira sen emniyet ile marufsun. Nasıl derler ki bakın Velid İbni Mughire. O Mughire İbni Şube, bu Velid İbni Mughire. Halid İbni Velid'in babası. Hakkında tehdit edici Kur'an'dan ayetler nazil olan insan. Halid'i yetiştirmesi ona yeter. Keşke iman etseydi. Diyor ki beni ikna etti, gönderdiler. Gittim ona kavmi arasında çıkardığı iftirakları filan söyledim. Bana sözün bitti mi dedi. Bitti dedim. Sonra Hamim inna anzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin. Duhan suresinden birkaç ayet okudu. Gökten yıldırımlar üzerime yağıyor gibi geldi. Söz sultanı anlıyor. Dilden anlıyor. Beyandan anlıyor. Vurulacak gibi, çarpılacak gibi oldum. Sonra elimi ağzına götürdüm.
Rahim hatırına dedim. Aramızdaki karabet aşkına konuşma artık, sus dedim. Dayanamayacaktım. Vurulmuştum adeta. Ve sonra da büyülenmiş gibi eve döndüm. Evden çıkmadım diyor. Ne oldu buna? Bu da acaba tesirde mi kaldı dediler. Ebu Cehil geldi nihayet. İşittiğimize nazaran sana ikramda, izazda bulunmuş, sen de onu kabullenmişsin dediler. Herkesten zenginim dedim. Kimsenin izazıyla, ikramıyla dize gelmeyecek bir insan olduğumu siz de çok iyi bilirsiniz. Siz ona şair diyorsunuz. Şiirin recezini, hecezini, makbudunu, mefsudunu, bunlar Arap şiirindeki kalıplar. Hepsini bilirim, bilirsiniz. Bunun söylediği sözlerin hiçbirini bu kalıplardan birine sokmak mümkün değildir. Siz de biliyorsunuz ki bunun dediği şeyler şiir değildir. Sihir diyorsunuz. Şimdiye kadar sihirin elifini, besini bile bilmez. Nasıl oluyor sihir yapıyor? Siz ona kahin diyorsunuz. Ne zaman 40 yaşına kadar bu mevzuda kayıptan haber verdi? Siz ona yalancı diyorsunuz. Şimdiye kadar yalanına dair yakaladığınız bir tek kelime var mı diyordu. İnnehum la yukezzibunek velakinnez-zalimine biayatillahi yechhadun. Habibi Zişanım, sana yalancı demiyorlar. Diyemezler. Demeye güçleri yetmez. Çünkü senin hayatın emniyet ve güven içinde geçmiştir. Belki onlar senin getirdiğin esasatı hazmedemiyorlar. Dedikleri buydu. Bu kendi devrinin insanı, kendinden evvel gelmiş geçmiş insanların onun hakkındaki hüsnü şehadeti ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi aramalarından ibaret şeydi. Kıyamete kadar gelecek düşünür kafalar, muhakeme insanları, dahiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında büyülenmeye devam edeceklerdir. İmkan el verdiği ölçüde fazilet odur ki onu düşman dahi takdir etsin, hakikatinden hareketle düşmanlarından da misaller veriyorum. Kahramanlara dair eser yazan ama Efendimiz'i de o kahramanlardan bir kahraman olarak içine alan meşhur Thomas Carlyle. Son asrın batılı mühim mütefekkirlerinden, filozoflarından bir insan. Diyor ki o büyük bir ruh insanıydı. Eşini gösteremeyeceğimiz kadar, dikkat buyurun, kitabından nakiller yapıyorum. Büyük bir ruh insanıydı. Ters yüz edilemeyecek bir iradeye sahipti. Nefsini düşünmeyecek kadar, başkaları için yaşayacak kadar baş döndürücü müthiş bir iradeye sahipti. İnsanlığı hiçbir zaman aldatmayan bir rehber oldu. Kendi devrindekilerini aldatmadı, kendisinden sonrakilerini de aldatmadı. Aldatmayan bir rehber olarak tarihe geçti. Kahramanlar kitabında. O kendisine bir şey sorulmadan, ihtiyaç hasıl olmadan konuşmayı düşünmedi. Konuştuğu zaman da hikmet olarak konuştu. O adeta bir ihlas abidesiydi. Teni ve bedeni için katiyen yaşamadı. Yarım saatlik bir ömrü dahi yoktur teni ve bedeni için. O hep başkaları için yaşadı, Allah için yaşadı. Bir düşman bunu Hz. Muhammed Mustafa hakkında itiraf olarak, en büyük kahramanlar arasında ona yer veriyor, belki başta yer veriyor ve Hz. Muhammed Mustafa'nın eşi menendi yoktur diyor. Bir asır geçmemişti ki arkadan gelen onun ümmeti aynen öyle diyor. Aksa-i Mağrib'den, Herkül burcundan bizim Cebeli Tarık dediğimiz yerden Dehli'ye kadar her yerde onun bayrağı şehbal açtı. Her yerde bayrağı dalgalanmaya başladı. Ve her yerde adaletin, istikametin, doğruluğun temsilcisi oldular. Düşmanın itirafı. Hz. Muhammed Mustafa budur. Ve bir gün gelecek, öyle tahmin ediyor ve öyle bekliyoruz. İnsanlık bu itirafla, bu büyük itirafla karanlıktan aydınlığa çıkacak, şaşkınlıktan kurtulacak, dalaletten kurtulacak, Hz. Muhammed Mustafa'yı bulacak sallallahu aleyhi ve sellem ve gölgesi olmayan, mahzı güneş olan o zatın ışığı altında hiç yanılmadan, şaşırmadan cennetlere ve cemalullah'a vasıl olacak. Hitamı misk olsun diye büyük bizim müthiş bestekarımız, Batı'nın Beethoven'lerine, Chopin'lerine denk onların üstünde meşhur itrimiz. Tekbirler okunurken onu anmayan insan yoktur. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
onun bestelediği şekilde okuruz, onun gününden bu yana. Hala onun bestesini okuruz. Koca İtri'nin güftesi kime ait olduğunu bilemediğim bir bestesi vardır. Zannediyorum tesip edilmiş şekli de bende var onun. Birisinden almış, birisine yazdırmış, birisine de tesip ettirmiştik. Sayesi düşmez yere bir nahli tursun, gölgesi olmayan bir hurma ağacına benzetiyor. Onu kimse, o şair. Sayesi düşmez yere bir nahli tursun, mehri alem girsin, alemi aydınlatan bir güneş demek. Baştan ayağa nursun. Tarik-i gülzar alem, maliki mülkü Adem, münkirlere mahzı matem, müminlere nursun. Yollara gül döken, çiçek döken, ışık saçan, yolları aydınlatan ve meliklerin sahip olduğu her şeyin gerçek meliki, maliki sen olan, Allah'ın halifesi bulunan, Allah namına eğer biri melikse şayet, biri malikse o da sen olan Hz. Muhammed Mustafa için Tarik-i Gülzar alem, maliki milki Adem, münkirlere mahzı matem, kafirler için mahzı matem. Duydukça, düşündükçe çıldırıyorlar. Hezeyanlara giriyorlar. Akla hayale gelmediği şeyler söylüyorlar onun hakkında. Çıldırtıyor mevcudiyet onları. Münkirlere mahzı matem, müminlere nursun. Ve sonunda hepimizin demesi gerekli olan şu sözü söylüyor. El benim, damen senin, el benim, etek senin, ey rahmeten lil alemin. Şöhretim isyan benim, sen affile meşhursun. Siz de deyin. El benim, damen senin, ey rahmeten lil alemin. Şöhretim isyan benim. Beni arıyorsan en isyankar kimdir? Sorsan gösterirler sana. Sen affile meşhursun. Sen de bir şeyle meşhursun, affetmekle. Affına sığınıyor, bizi bağışlamanı diliyor. Ümmetliğe kabul etmeni diliyor. Boynumuzda tasma, kapının eşiğine bir kere daha kafamızı koyuyor. 14 asır evvel bayrağın şehbal açtığı gibi sinelerimize taht kurmanı bekliyoruz. Ey rahmeten lil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina ve mevlana Muhammedin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.